Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Daha önce gene tasarım günlüğümüzde bu panoyu tasarlamıştık hatırlıyorsanız. Şimdi de kalplerimizi yapmak istiyorum. Ve artan kumaşları da değerlendirebileceğimiz eee, şöyle çok da büyük olmayan küçük bir dekoratif yastık yapacağız kalp şeklinde. Buraya bir kalp çiziyorum ama kalbin böyle birazcık daha asimetrik olmasını istiyorum ben. Tam simetrik bir kalp istemiyorum. O yüzden bu kısmı biraz daha böyle şişkin yaptım. Şimdi parça kumaşları kullanacağımızı söyledim. Elinizde kalan sizin de mutlaka eğer dikiş yapıyorsanız ya da bu tür şeylerle uğraşıyorsanız küçük parçalar vardır, kumaş parçaları. Bunları değerlendireceğiz. Renk uyumuna dikkat ederek ben de birkaç tane parça kumaş seçtim. Şimdi bu kalbi o parça kumaşları bir araya getirerek oluşturacağız. Ben eskizime şimdi hangi hizada yapmalıyım? Onun tasarımını yapıyorum aslında. Bu kumaşlar için şurada da şu şişkin taraftan şöyle aşağıya doğru devam eden yayı burada ikiye bölerim altındaki parçayı diye düşündüm. Şimdi planım şöyle. Bütün bu parçaları birleştireceğim. Şuraya da koton böyle kurdelalar oluyor. Onlardan süsleyip koyabilirim. Bu parçaya geleneksel bir nakışımız var bizim tel kırma. O parçaların üzerine böyle pırıltılı tel kırmalar yapacağım. Burayı desenli bir kumaş seçerim. Burası düz olur diye düşünüyorum. Üst kısma da farklı bir şey yapacağız. Bunları da buraya not ediyorum. Sonra da büyük kalbi öncelikle kalp şeklinde buradan çıkarıyorum. Kalıplarımı hazırlamaya başlayacağım. Bir kartona çizeceğim ve o kartonu keseceğim. Önce büyük kalbi çizeyim, kartondan çıkarayım. Daha sonra parçaları kesip gene kartondan onlar için şablonlar hazırlayacağım. Evet, bunları daha sonra keseceğiz. Önce böyle 1 milimlik bir kartonum var. Ona büyük kalbi çiziyorum. Sonra da parçaların şablonlarını tekrar çıkarıyorum. Onları da çiziyorum. Şimdi de kartondan bu parçaları kesip çıkaracağım. Böylece şablonlarım hazır olmuş olacak. Hepsini kestim. Küçük puzzle parçaları oldular. Şimdi kumaşları çizelim. Onları da keselim. Evet, puzzle'ımızı yapalım mı önce? Gerçekten puzzle gibi çözemedim. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi bu kumaşlardan bu parçaları çıkaracağım. Önce ama tel kırmayı yapmak istiyorum. O tel kırma yapacağım parçayı buraya çizeceğim. Bu bir ham bez. En ucuz bezlerden birisi. Onu kasnağa gerdim. Ve bu tel kırmayla buraya işlemeler yapacağım. Bu parçaya işleme yapacaktık hatırlarsanız. Yazmıştım eskiz defterine. Eskizimin üzerine. Çizdim. Simetriklerini de çiziyorum. Yastık olacağı için iki yüzlü olacak çünkü. Şimdi tel kırma için böyle 2 delikli bir iğne kullanıyorum ben. Hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Bir de böyle bakır renkli bir telim var.
Öncelikle küçük parçalar halinde teli kesiyoruz. Nakış sırasında kolaylık olsun diye. Eğer acemiyseniz lütfen küçük parçalar kesin. Çünkü işleme sırasında bunlar çok fazla bükülüyor. Böyle parçalar hazırladım. Şimdi iğnenin alt deliğinden teli geçiriyorum ve üst deliğinden de tekrar diğer tarafa doğru geçiriyorum. Bu şekilde. Sonra da yukarıya doğru büküyorum teli. İşlemesi çok zevkli bu telle gerçekten. İlk başta biraz acemilik çekiliyor ama şimdi burayı tamamen işleyeceğim. Tamamını doldurmayacağım. Öncelikle iğneyi batırıyorum. Yarım santim kadar düz olarak aşağıya tekrar çıkıyorum. Bu teli çekiyorum. Telde çok az bir miktar bırakarak onu büküyorum. Böyle. Şimdi az önce bu delikten tekrar geçeceğim. Bu kez iki deliğin ara mesafesinde, bu arada teli çevirmeyi unutmayın. İğneyi şöyle çeviriyoruz. Aynen böyle. Üst delikten geçiriyorum. İki deliğin arasından sol tarafından, iki deliğin arası mesafesinde ama birazcık soldan uzun bir artı yapıyoruz. Bunu çıkarıyorum. Şimdi biraz elimle teli düzelteceğim. Bu kez son çıktığım deliğin tam karşısından. Yani ilk iki deliğin yine ortasından ama artının bu kez sağ noktasından. Şuradan tekrar alttaki delikten çıkarıyorum iğnemi. Umarım anlaşılıyordur. Çekiyorum. Burada tamamen çekmiyorum. Küçük bir halka bırakıyorum orada. Ve tekrar iğnemi çevirip halkanın içerisinden iğnemi geçiriyorum. Şimdi çekebilirim. Çekiyorum. Biraz tellerin üzerine basıyorum. Ve bu işin adını verdiği işlemi yapıyorum. Teli kırıyorum. Bu şekilde. Teli kırıyoruz. Makas kullanmıyoruz. Makas olursa çünkü tel takılabiliyor ama bu şekilde yani nakış sırasında yaptığımız telin yardımıyla kırarsak hiçbir şekilde telin üzerinde elimizi gezdirdiğimizde takılmıyor. Bu şekilde bu kasnakta çizdiğim tüm parçaları işleyeceğim. Evet, parçaların hepsini işledim. Böyle yukarıda yoğun, aşağıya doğru azalan bir desen gibi bir şey yaptım. Şimdi de diğer kumaşları keselim. Bunu zaten tel kırma yapmıştık. Bunu ayıralım. Önce büyük kalbi keselim. Bunu yaptık, evet. Bu tel kırma olan parçaydı. Şu kısmı bütün kalp olarak çizip sonra da rölyef pastayla, kumaşlar için özel rölyef pastayla buraya küçük bir böyle şekil yapacağım. Pul resim gibi bir şey. Stencil'ım öyle bir şey. Onu seçtim. Şimdi stencil'ımı bu şişkin olan kalbin tarafına pul şeklinde olan stencil'ı yerleştirip kumaşlar için özel olarak yapılmış rölyef pastayı bir güzel sürüyorum. Dikkatlice sürdükten sonra fazlalığını sıyırıp yine kabınıza alabilirsiniz. Şimdi yavaşça kaldıralım. Evet, böyle dokulu bir görüntü oluyor. Aynısının simetrini çizeceğim. Ters çeviriyorum ve aynı şeyi yapıyorum. Bunlar kuruyana kadar
Şöyle kenara bırakayım. Şimdi diğer kumaşlarımı çizeyim. Bu arada bu elimde tuttuğum kalem çok güzel bir kalem. Terzi malzemesi satılan yerlerde var. Isıyla uçuyor kalem. Yani ütü ya da fön makinesini tuttuğunuzda kalem uçuyor. Çok güzel bence, çok kullanışlı. Sadece kırmızı kumaşlarda kullanılmıyor. Onun için de beyaz olanını alabilirsiniz. Bunları da keselim. Ve puzzle'ımızı yerleştirelim. Bu da koton kurdelen. Onu da böyle yapacağız. Aslında dikeceğim ama çok önemli bir dikiş olmayacak. O yüzden önce bir piritle parçaları yerlerine yapıştırıyorum kolaylık olsun diye. Şimdi şu desenli ve düz olan kumaşın arasına da böyle metalik bir iplikle çarpılar koydum. Sonra koton kurdelamı yerleştirdim. Onu diktim. Sonra yine tel kırma yaptığım parçayı böyle basit bir dikişle kırmızı büyük kalbin üzerine sabitledim. Böylece her iki parçayı da hazırladım. Ben böyle dikeceğim. Ama siz isterseniz yani böyle yüz yüze de dikip sonra ters çevirebilirsiniz. Ama ben öyle yapmak istemiyorum. Kenarlarında birazcık böyle saçaklı görünsün istiyorum. Basit bir dikişle tüm kenarını dikeceğim. Sadece küçük bir açıklık bırakmam gerekiyor. Aynı renk, yani böyle koton renginde bir iplikle dikeceğim. Bu elyafı doldurabilmem için de şu alt kısmında küçük bir açıklık bırakacağım. Şöyle kenarından başlayalım. Düz dikiş yapıyorum. Fazlalık olan kurdelaları da keselim. Şimdi ortaya geldik. Bu ortaya da böyle bir ip koymak istiyorum. Bu ipe de bir tane boncuk takalım. Böyle hazırladığım ipi içerisine yerleştiriyorum ve dikişi o şekilde yapıyorum. Böyle. Evet, dikişimiz tamam. Her tarafını diktim. Elyaf için boşluk bıraktım. Buradan da şimdi küçük boncuk elyafımı, boncuk elyaf da değil bu, herhangi bir elyaf vardı evde, onu dolduruyorum. Şişkinliğini siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben gözüme hoş gelecek şekilde elyafı doldurdum. Şimdi bu kenarını da dikiyorum. Tasarım günlüğünde 2 tane kalbimiz vardı. Her ikisini de bu videoda yaparım diye düşünmüştüm ama şimdi vazgeçtim. Çok fazla uzamasın bu video. Bu videoyu burada bitirelim. Evet, tamamladık bu kalbimizi. Daha önce de biliyorsunuz bir aşkla ilgili güzel bir pano yapmıştık. Tasarım günlüğümüzde hayal ettiğimiz panoyu. Onu ve daha fazlasını yine kanalda bulabilirsiniz. Ben buraya oynatma listesinin linkini bırakıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.